Sıcak havalar gelince benim tatilim mi gelmiş? Şöyle kendime bir doğaya atayım da rahatlayayım. Bir balığa mı çıksak ne dersin? Hadi bugün de şu sahile bir çadır atalım mı be? Diyorsanız bu içerikte bu konuda size yardımcı olabileceğini düşündüğüm kaliteli bir çadırdan bahsetmek istiyorum. Husky Bird 3. Bunu da hiç anlamam ha. Husky Bird diye İngilizce okuruz. Araya rakam girmeye görsün. Hemen Türkçe'ye döneriz. Biz bunun kutu açılışını daha öncesinden yaptık. O yüzden kutu açılışıyla uğraşmayacağım. Ama merak etmeyin. Bütün parçalarını size tek tek göstereceğim. Sonra da kurulumunu ve incelemesini beraberce yaparız. Bütün malzemeleri şöyle bir çantanın içinde. Yaklaşık 3-3,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bunlar polleri, yani çubukları. Bu siyah olan çadırın iç tentesi. Bu yeşil olan çadırın dış tentesi. İç tarafta malzeme koyma askılığı bu. Kurunca görürsünüz. Bunlar kazıkları. Bu da tamir kiti. Bunu gerçekten çok ince düşünmüşler. Bir tane mandal çıktı içinden. Bir tane şu şekilde klips çıktı. Takım halinde. Bir tane pol destek aparatı çıktı. Farklı farklı renklerde, ebatlarda, içinde kullanılan bütün kumaşlardan birer parça içine koymuşlar. Buraya da yapıştırıcı malzemesi ve sürmek için bir adet fırçasını yanına eklemişler. Valla çok güzel de düşünmüşler. Çok ince düşünmüşler. Kalite zaten bunları gerektiriyor. Bu çadır da gerçekten piyasadan alabileceğiniz kaliteli çadırlardan bir tanesi. Ufak olduğundan dolayı çadırın malzemelerini çıkartırken kaymasın, düşmesin, kaybolmasın diye adamlar kılıfa bunu bu şekilde sabitlemişler. Seviyorum böyle şeyleri ya, gerçekten şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, işte bu. Bunlar da polleri gerçekten kaliteli. Durawrap pol diye geçiyor bunlar. Kaliteli olduğunu nasıl mı anlıyoruz? Bakın, bu düşük kaliteli bir çadırın polü. Tamamen sert plastikten oluşma bir çadır polü. Bu ise Husky Bird'ün çadır polü. Hadi şimdi kuruluma geçelim. Bu çadırımızın iç tentesi, yer ile bağlantı kuran, bizi haşerelerden koruyan budur. Tenteden daha ziyade uçurtmaya döndü. İç tentemizin yönünü öncelikle bir ayarlayıp yere bu şekilde seriyoruz. Ondan sonra pollerimizi birleştirelim. Kurulumu gerçekten çok basit. 7.9 mm Durawrap pollere sahip demiştik. Türkçe konuş, anlamıyorum ya. Pol dediğimiz çadırın kilçüğü. Durawrap ise şiddetli rüzgarlarda, fırtınalarda esnemesi ve mukavemeti yüksek çubuk malzeme. İşte bu. Klasik fiberglass'a göre çok daha kaliteli olduğu zaten belli. Bu yüzden zorlu hava koşullarında kullanmaya müsaittir bu. Bakın, bu kalitesi bir çadırın bağlantı polü, yani çubukları. Bu ise Husky Bird'ün. Şimdi diğer polümüzü de iç içe geçiriyoruz. Şu şekilde çapraz attık. Şimdi çadırımızın dört köşesinde bulunan köşe deliklerine bunları takıyoruz. Şu bir. Şimdi bunun karşısını takacağız. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Bakın, ben bu videoyu tek başıma çekiyorum. Herhangi bir yardımcım yok. Şimdi buradaki mandalları şuralara takıyoruz. Tabii 2 kişi yaparsanız çok daha kolay olacaktır ama tek kişi de gördüğünüz gibi çok rahatlıkla takabiliyoruz, yapabiliyoruz bu işlemi. Kalan mandalları da takalım. Çok rahat bir şekilde oturuyor bunlar. Bütün mandalları taktık. Şu anda çadırımızın iç tentesi hazır. Çadırın iç tentesinin polü daha iyi tutması için şuradaki kumaşı buraya bağlıyoruz. Evet, harika. Bu çadırlar çift katmanlıdır. Bu yarıya kadar fileden oluşan iç tente sizi haşerelerden koruyacaktır. Dış tente ise soğuktan ve güneşten korur. Güneşten korur dediysek de güneşin altına kurmayın tabii ki. Şimdi dış tentesini takalım. Öncelikle tentenin ön yüzü nereye bakıyor onu bir bulmamız lazım. Bu tek kapılı bir model. Bu yüzden fermuarlı kısmı ön tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz. Kavalamacı atın. Ondan sonra düzenlersiniz. Bakın, şu havalandırma kanalları çadırın sağ ve sol taraflarında kalacak. Şimdi dış tentenin klipsi ile iç tentenin klipsini birbirine birleştiriyoruz. Bunun gibi 4 tane klipsi var çadırın 4 tarafında. Bu klipsler kırılırsa tamir kitinin içinde yenisi vardı. Oradan değiştirebilirsiniz. Klipsleri takınca daha bir belirgin hale geldi çadır. 4 kuş demek.
Aha, bu da kuşun gagası. Şimdi çadır kazıklarımızı takalım ki sağlam olsun. Çadıra kaliteli dedim ama kazıklar için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Husky'den beklemezdim bunu. Çünkü çok ince kazıkları var içinde. Sert zemine gelmeye görsün. Hemen yamuluyor. Dört köşesinde bulunan şu şekilde üçgen plastikler var. Bu plastiklerden öncelikle çadırımızın zeminini sabitliyoruz. Kazıkları çakarken yaklaşık 45 derecelik açıyla çakın. Dik çakarsanız rüzgarın kuvveti bunu rahat bir şekilde çıkartabilir. Sert bir zemine geldim mesela. Şu anda vurmaya korkuyorum. Bu kazıkları çakmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama oldu da rüzgar falan olursa çadırınızın yer değiştirmesini engelleyecektir. Şiddetli rüzgarlarda geldiğinizde çadırda bulamayabilirsiniz yani. Bakın bunu yamultmuşum mesela. Neyse ki fazla koymuşlar. Onlar da biliyor herhalde kalitesiz olduğunu. Ancak şunu söylemek gerekir. Dış tentenin kazıklarını muhakkak çakın. Çünkü hava sirkülasyonu için dış tentenin iç tenteye değmemesi lazım. Aksi takdirde yetersiz bir havalandırma olacaktır içeride. Bu da sizi havasız bırakabilir. Bunun altından hava girip çadırın içine havalandırıyor. Bu havalandırmanın kaliteli olmasını istiyorsanız tenteye ait bütün ipleri kazıkla bağlamanız lazım. Çok sıkı bağlamanıza gerek yok. Bunları takmak zorunda mısınız? Bağlamak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama daha iyi bir havalandırma istiyorsanız bunları takmanızda fayda var. Evet, çadırımızın bütün bağlantılarını yaptık. Bu çadır 3 mevsim bir çadır. Karda kullanmaya uygun değil. Ancak bütün bağlantılarını tam yaparsanız soğuk havalarda bile rahatlıkla kalabilirsiniz. Şiddetli yağmurda, fırtınada rahat bir şekilde kalabileceğiniz bir çadır. Hadi şimdi evimize girelim. Bu yan kulakçıkları şu şekilde çevirerek çadırın iç tarafında çıkan mandalı şuraya takıp bunu böyle sabitleyebilirsiniz. Hatta sıcak havalarda ya da kullanılmayan durumlarda bunu da şuradan çıkartıp şuraya sabitleyebilirsiniz. Ben bunları sıkıştırmıyorum, gerek görmüyorum. Ama isterseniz şöyle sıkıştırabilirsiniz de. Kapıda sineklik yer ile beraber bir tente daha düşünülmüş. İsterseniz bu tenteyi buradan ayırıp sadece sineklik olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de tenteyi kapatıp soğuk havalarda dış mekan ile teması en aza indirerek daha çetin hava koşullarda da kalabiliyorsunuz. Burası ince düşünülmüş gerçekten. Çadırın giriş kapısını yine aynı şekilde dış tenteyi bağladığımız gibi şuradan bağlayabilirsiniz. Ama tabii hiçbir zaman tavsiye etmem bunu. Çünkü etrafta bulunan sinek, haşere vesaire ne varsa çadırın içine dolabilir. Ben göstermek için şu anda bunları açıp buraya bağlıyorum. Oo, içine bakıyorum da vallahi yayla gibi. Şimdi çadırın iç kısmına şu filemizi takıyoruz. Şuradaki askı yerine bir lamba takabilirsiniz. Bunun içine ufak tefek şeyler koyabilirsiniz. Fazla ağır olmayacak şekilde. Ne bileyim en fazla cüzdan filan. Belki cep telefonu. Şimdi çadırın içinde başka neler var? Şurada 2 tane cep var. Hemen dönüyoruz diğer tarafa. Şurada da 2 tane cep var. Şimdi çadırın iç mekanını bir ölçelim. Yaklaşık 2 metre uzunluğu var. Enine bakıyoruz. 180 santimde eni var. 200'e 180. Hadi bir de içine bir yatak atıp öyle görelim. Çift kişilik yatağımızı içine yerleştirdik. Bu yatağın boyu 2 metre. Ona rağmen burada boşluk kaldı. Sağ tarafında ise bir kişinin çok rahat kalabileceği bir alan mevcut. Ya biz 2 kişiyiz. Çadırı 2 kişi kullanıyoruz ama 3 kişilik çadır almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok rahat oluyor gerçekten. İçi geniş ve ferah oluyor. Eşyaları dışarıda bırakmak istemez ve çadır içine alsanız bile 2 kişi çok rahat kalabilirsiniz. Kısmen ayağa kalkabiliyorsunuz. İçi çok dar değil. Çok yüksek değil. Ama eğilerek de olsa ayakta kalabilirsiniz. Havalandırma mühendisliği gerçekten çok iyi. Hem çadırın alt taraflarından hem de şurada bulunan üst kapakçıklardan
çok rahat bir şekilde havalanıyor. Bunları şu şekilde sökerek kapatabilirsiniz. Ama kapatmanızı hiç tavsiye etmem. Ve aynı zamanda çok iyi düşünülmüş, gerçekten ince düşünülmüş. Diyorum ya, şeytan ayrıntıda gizlidir. Şiddetli rüzgarlarda şurası flap görevi görerek çadırın içerisine yoğun rüzgarın girmesini engelliyor. Çadırın yan taraflarında bulunan boşluklar büyük kullanım alanı sağlıyor. Ayrıca çadırın dışındaki, şu anda durduğum uç taraftaki alan ise gayet yeterli bir büyüklükte. Ben buraya sığarım ya. Anında sığdım. Hanım çadırdan kovarsa yerimiz olsun. Piyasada çok daha uygun fiyatlara da çadır bulabilirsiniz. Ki uzun bir süre 2 kişilik kalitesiz bir çadırla idare etmişliğim de vardır. Ama bu kamp olayı devamlı yapacağınız, süreklilik haline gelecek bir aktivite olursa kaliteli bir çadır almanızda fayda var. Bu çadır kampa gönül verdiyseniz eğer parasını sonuna kadar hak eden bir çadır. Eğer ki düzgün kullanılırsa uzun yıllar size eşlik edecektir. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın ha.